Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'dayız. Eski ismiyle İmroz Adası. Gökçeada aynı zamanda Çanakkale'nin bir ilçesi arkadaşlar. Şimdi Gökçeada'da nereleri gezeceğiz? Öncelikle onunla ilgili sizlere bilgiler vermek istiyorum. Gökçeada'da Rum köylerini gezeceğiz. Gezilecek güzel koylarına gideceğiz. Oralarda yüzeceğiz. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Hazırsanız Eski Bademli köyünden başlayarak Gökçeada'yı birlikte tanıyalım. Ellerimiz yangın ezelden, gidiyorsam çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten. Gökçeada'nın gezilecek en önemli yerleri şüphesiz Rum köyleri. Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Rum köyleri. Tarihi boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Gökçeada'da günümüzde de farklı kültürlerin izlerini bulabilirsiniz. Gidiyorsam çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten. Hani şehir merkezinden çok biraz köylerini gezelim istiyorum. Aynı zamanda koylarıyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdi şöyle kameramı çevireyim. Burada eski bir çınar ağacı var. Hemen çınar ağacından başlayarak adayı gezeceğiz arkadaşlar. Eski Bademli köyü burası. Biraz sonra zaten Rum mimarisini göreceksiniz. Taş yapıları göreceksiniz. Adanın en güzel deniz manzarasına sahip köylerinden biri. Şimdi burada gelip gezerken şunu fark ettim arkadaşlar. Belki birçok kişi de bunu fark etmiştir. Neden biz köyleri gezerken en çok Rumların yaşadığı yerler turistik oluyor? Biraz da bunu da sorgulamamız gerekiyor. Bakın, Türkiye'deki turistik köylerin birçoğuna bakın. Hepsi eski Rum köyleri. Maalesef bu kadar düzenli, tertipli olmadığımız için Rum köylerini geziyoruz. Bu da küçük bir eleştiri olsun tabii benden. Çünkü gerçekten Rum köylerinin mimarisi, bakımı, temizliği çok güzel. Burası köy meydanı. Köy meydanını şöyle göstereyim. Burası köy muhtarlığı, şu bina. Evet, eski taş yapılar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Doğayla uyumlu bir yapı. Şimdi Rum köylerini neden çok fazla gezdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Bakın, yerler tertemiz, doğayla uyumlu, ekolojik yapılar yapılmış. Umarım bu tarz köyler örnek alınır ve daha güzel yapılar inşa edilir Türkiye'de. Bakın ne kadar güzel. Gökçeada ilçe merkezi dışında 10 köyden oluşur. Yerleşimler adanın kuzeydoğu ve güneybatısında toplanmış durumda. Rum köyleri geçmişi çok eskiye dayanan yerleşim yerleridir. Zamanında korsan saldırılarından korunmak için yüksek tepelere ve denizden uzak yerlere kurulmuş. Rum köylerinin yüksek konumlarından dolayı etkileyici manzaraları bulunuyor. Yeni Bademli'nin kurulmasından sonra Eski Bademli olarak anılan köy yüksek bir tepe üzerine kurulu. Yüksek konumundan dolayı adanın balkonu da deniyormuş Bademli için. Bademli koruma altına alınan 4 köyden biri. Türk ismini ise etrafını saran çok sayıda badem ağacından alıyor. Yine gün batımı için güzel köylerden biri. Böyle hediyelik eşya satan dükkanlar var. Geldiğinizde buradan hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz. Bakın, dokusu o kadar güzel ki. Yerleri taş, duvarlar keza o kadar güzel ki. Kısa kısa sizlere bu gezimizde gözlemlediğimiz şeyleri anlatacağız.
kendi suyunu üreten sayılı adalardan birisi. Burada pınarlar var, çeşmeler var, tatlı suyu da var yani. Hani diğer adalar gibi susuz bir ada değil. Ve sakin bir ada, gezilecek çok fazla yeri var. Biz de gezebildiğimiz kadarıyla sizlere burayla ilgili bilgiler vereceğiz. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz yer Kaleköy. Orada da yine tavernaların, restoranların olduğu bir köy orası. Çok güzel bir köy. Yine kalesi var zaten o köyünde. Deniz manzarasını uzaktan da olsa şöyle sizlere göstermiş olalım. Hepimiz elek suyu içiyoruz. Çok güzel, elif suyu harika. Ama ben milkshake içiyorum. Sen milkshake içtin. Ali'nin milkshake de çok güzeldi. Benim milkshake'im daha güzeldi. Doğal ürünler. Balkon çok iyi. Merkezden kalkan minibüslerle Rum köylerine ulaşmak pek pratik değil. Kendi aracınızla ya da taksi kiralayarak gidebilirsiniz. Şimdi Gökçeada merkezindeyiz. Biraz çarşıyı sizlere gösterelim kısaca. Burası Gökçeada Belediyesi. Bu arada belediye çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Yolları çok güzel. Adada poşet satmak yasak. Poşeti, naylonu tamamen yasaklamışlar zaten. Şimdi burada ileride bir kilise var. Kiliseye gidip göreceğiz. Biraz çarşıdan görüntüler sizlere göstereceğim. Şurada hemen çarşı kısmı var, yürüyüş yolu var. Evet, merkezde bütün imkanlar var arkadaşlar. Bankalar, sağlık ocağı, hastane. Şimdi buradaki kiliseyi sizlere gösterelim. Hemen Gökçeada merkezde bulunan kilisenin yanına geldim. Şimdi şöyle bir yerde güzel bir kilise var. Evet, Gökçeada'da bulunan Ortodoks Kilisesi Panayya Kilisesi'ndeyiz. ...1835 yılında inşa edilmiş. Evet dostlar, Zeytinli köyündeyiz. Burası Gökçeada'ya 3 kilometre uzaklıkta bir Rum köyü. Zeytin ağaçlarının içerisinde özellikle dibek kahvesiyle, mimarisiyle ön plana çıkan bir köy. Zeytinli köy zamanında adanın en sosyal yerlerinden biriymiş. Adından da anlaşılacağı gibi etrafı çok sayıda zeytin ağacıyla çevrili. Aracınızı köyün girişinde bırakıyorsunuz. Sadece yerel sakinler köyün içine girebiliyor araçla.
yürüyerek yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kafeleriyle, restoranlarıyla güzel bir köy. Evet, Sibel nasıl buldun? Vallahi biz öncelikle herkese merhaba. Biz bu köyü çok sevdik. Sadece bu köyü değil aslında bu adayı çok sevdik. Köyler birbirine çok yakın zaten. Ama bu köy apayrı güzel çünkü taş evleri çok fazla var. Sokaklar çok temiz. Maalesef çöp sorunu Türkiye'nin her yerinde var. Burada da bazı yerlerde var ama sokakların içi genel olarak çok temiz. Arin sen nasıl buldun? Ben burayı çok güzel buldum. Yani gelip görülecek yerlerden bir tanesi. Değil mi? Evet. Mutlaka Çok güzel bir herkesin yer. görmesi lazım buraları. Zaten Rum köylerinde dikkat ederseniz böyle kaldırım taşları vardır. Bu aslında çevreci bir yaklaşım. Ağaçlar, çevredeki bitkiler rahatlıkla yağmur suyunu alabiliyorlar. Yine mimarisi de çok çevreci ve çok güzel gerçekten. Hayranlıkla bakmamak elde değil. Çünkü doğadaki taşlarla böyle güzel yapılar inşa etmişler. Birazcık ara sokakları gezelim. Kursanın ufak tefek tasları, kursanın ufak tefek tasları keman olmuş. O yerimi kaşları keman olmuş. O yerimi kaşlar. Harika. Bir omuzda saçları, bir omuzda saçları yol benim esmer. Aydıncık sahilinde tatilimize devam ediyoruz. Hemen şurada arkamda da görmüş olduğunuz üzere burada kamping alanları var. Karavancıların özellikle en çok geldiği koylardan birisi. Aydıncık sahilindeyiz. 2 kilometrelik bir sahil şeridi var. Kumsalı çok geniş. Denizi tertemiz. Özellikle sörfçüler için de en gözde yerlerden birisi. Bakın kumsalı ne kadar güzel. Tertemiz. Yani sahil şeridi böyle dar bir alanda değil. Çok geniş. Şezlonglar var. Şezlong ve şemsiyeler kiralayabilirsiniz. Aynı zamanda kendi şemsiyenizi de getirip kurabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz üzere berrak bir denizi var. Kumsalı çok güzel. Burası çok güzel bir yer ya. Bence gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Suyun sıcaklığı nasıl? Yani ılık. Ilık mı? Evet. Ben hiç alışmadan direkt ben girdim. İstediğim şeyi yapabiliyorum. Ne yapıyorsun şu anda? Şu anda çukur kazıyorum. Su çukuru. Ne gördün abi? Balık. Bir tane küçük sivri balık gördüm. Bir de bir 10 tane büyük balıklardan gördüm. Kaç senedir yapıyorsun abi? 15 yıldır. Bu sahilde aynı kalite. Bir de şey dedin, ata tohumu dedin ya. Evet. Ekmek yapılaması. Nerenindi? Uğurlu Köyü. Uğurlu Köyü. Güneşin battığı en sonraki bir tarladan. Evet. Türkiye'de Batı'nın en hoş noktası herhalde değil Buyurun mi? şu 80 lira para üstü. Teşekkür İki ederiz. tanımırsanız veriyoruz. İsim neydi abi? Mısırcı'da da Jokay Mehmet. Mısırcı dede bakın. Aydınlı plajına geldiğinizde Yukay Mehmet dededen
Böyle mısırlar alabilirsiniz. Tuz istiyoruz. Evet, olsun. Arayın. Buyurun efendim. Sağ olun. Nerede paylaşacağız bana? YouTube'da. YouTube'da. Güzel. Arayın. Gel. Buyurun efendim. Afiyet Sağ olsun. olun. Emeğinize sağlık. Dur getireceğim abi. Aydıncık ve Kefalos plajının ortasında yer alan bu Tuz Gölü her iki taraftan rüzgarın yağdığı kum settinin ortasında oluşmuş. Gölün derinliği ortalama 1 metre. Göle boşalan bir dere yok. Tamamen deniz suyu ve yağmurlarla oluşmuş burası. Kış aylarında biliyorsunuz hemen zaten Aydıncık plajı şuradaydı. Biraz önce oradaydık. Oradan buraya geldik. Burası kış aylarında oradan taşan deniz suyu ve yağmurlarla oluşuyor. Tabi yaz aylarında deniz çekilince buradaki su da kalıyor burada ve deniz suyu olduğu için de buharlaştıkça tuz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu tuzu ada halkı topluyor. Tuz ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda doğadaki kuşlar, yaşayan diğer canlılar da tuz ihtiyacını yine buradaki gölden sağlıyorlar arkadaşlar. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Gökçeada'nın eski Rum köylerinden biri olan Dereköy'deyiz. Yine ağırlıklı Rumların yaşadığı köylerden birisindeyiz. 1950'li yıllarda nüfus ve hane olarak Türkiye'nin en büyük köyüymüş. Dereköy'ün içinde geziyoruz. Yine taş mimarisiyle dikkat çeken bir köy. Dereköy adanın en batı kısmında yer alan bir Rum köyü. Stratejik konumu Pirgos limanı sayesinde geçmişte diğer köylere göre ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla gelişim göstermiş. Zamanda 1950 hane ile adanın, hatta Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık köyüymüş. İçinde 22 kahve, 2 sinema, çok sayıda berber, bakkal, terzi gibi dükkanlar ve 3 zeytinyağı imalathanesi bulunurmuş. Çok fazla sayıda boş bina var. Sahipleri de Yunanistan'da oturuyorlar. Şu anda satılık birçok yerde var ama fiyatlarını sorduk burada. 70.000 ila 150.000 euro arasında fiyatları değişiyormuş. Yani terk edilmesine rağmen yine fiyatlar çok yüksek ve sahipleri Yunanistan'da olduğu için euro bazında satıyorlar. Evet, köyün içinde şu anda bir çamaşırhane ve tarihi bir kilise var. Bunları sizlere göstereceğiz. Burası kilise, köy meydanı. Evet, burada da yine eski bir çamaşırhane var. Eskiden Rumlar çamaşırlarını toplu bir şekilde getirip burada yıkayabiliyorlarmış. Şöyle bir çamaşırhane yapmışlar. Yine eski evler var. Terk edilmiş evler var. Şurada çamaşırhaneyi gösterelim. Çamaşırhane. Evet, çok büyük bir çamaşırhane. Bakın. Kazanları koydukları yerler. Burada da taşların üzerinde de çamaşırlarını yıkıyorlarmış. Bakın kapı numarasına bakın. 565. Burada da 566 diye gidiyor. Buradan geldik arkadaşlar. Kilise de kapalı olduğu için içini gösteremiyoruz. Dışarıdan sadece sizlere gösterelim dedik. Köy kahvesi hemen şurada kilisenin yanındaydı. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Biraz ara sokakları gezelim. Terk edilmiş evler var.
Şu yapının güzelliğine bakın arkadaşlar. Pencereleri ne kadar uzun ve geniş. Evet. Birçok ev yıkılmış. Gelirken dikkat edin, bak düşersiniz. Ben buna basıyorum. Bak o palet. Buradaki ev restore edilmiş, yapılmış. Karşı tarafta da evler var arkadaşlar. Şu karşı tarafta. Yaklaşık 600 hanelik bir köymüş burası. İçinden de yol geçiyor ve Gizli Liman'a gidiyor. Biraz sonra da zaten Gizli Liman'a gideceğiz. Şu taraflara biraz da gösterelim size. Şimdi yerel sakinlerini bulabilmek de zor. Bu gezimiz biraz gezisi oldu. Yani hani önce gözlemleme gezisi oldu. Biraz gözlemlemeye geldik aslında Gökçeada'yı. Daha sonrasında tekrar gelmeyi planlıyoruz. Özellikle yerel sakinleriyle konuşmak, onlarla sohbet etmek istiyoruz. Evlerin şömineleri. Evet dostlar, şimdi Dereköy'ün en üst tarafına kadar çıktım. Şöyle yukarıdan göstereyim. Biraz tabii evler doğayla uyumlu olduğu için seçemiyor olabilirsiniz. Ama 500'ün üzerinde, yani 600 adet hanenin, 600 evim bulunduğunu söylüyorlar. Türkiye'nin en büyük köyüymüş burası. Bakın bu yamaçlara kadar evler var. Burada da yıkılmış yine yapılar var. Burada hemen yanı başımızda su kuyuları var. Su toplamak için şuralara su kuyuları yapmışlar. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Şu anda harabe bir köy. Ama umarım ki gelecekte burası da güzel bir köy olur. Yine buralar şenlenir. Evet arkadaşlar, bugün de Gökçeada'nın Yıldız Koyu'ndayız. Yıldız Koyu Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı. Şimdi kameramız uygun olmadığı için su altını sizlere gösteremiyoruz ama Yıldız Koyu ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Yıldız Koy'dan başlayarak Yelken Kaya arasında kalan kısım sualtı güzellikleri sebebiyle TÜDAV tarafından Sualtı Milli Parkı ilan edilmiştir. Sualtı güzelliklerini görmek istiyorsanız muhakkak su gözlüğü takmanız gerekiyor. Bakın böyle bir yerde merkeze yaklaşık 10-15 dakika uzaklıkta. Evet arkadaşlar bakın. Sürüngen balıklardan bir tanesi. Ha evet. İnce bayağı değişik bir balık türü. Evet. Yılan balığı o, yılan balığı. Bir bakalım sen nasıl atacağız. Tamam. Arkadaşlar şuralarda yılan balığı gördüm. Ama böyle uzun, ince, sivri burunlu.
Bir de içeride böyle kahverengi bir balık vardı. Evet. Onu gördüm. Bir de normal Böyle kayaların yanında da bıyıklı balıklar var değil mi? Evet. Onların isimlerini ben bilmiyorum. Kaya balığı galiba. bence öyle. Ben onlardan gördüm bir tane. Bir de o normal deniz yani şuralarda görülebilir o balıklardan gördüm. Evet. Teşekkür ederiz Arıncı. Görüntüleri sizlere gösteremiyoruz ama başka zaman artık inşallah. Evet. Ben gidiyorum. Tekrar mı gidiyorsun? Rum köylerinden en yüksekte olanı adı üstünde Tepeköy. Köy volkanik Aya Dimitri Tepesi'nin yamacına kurulmuş. Manzarası tahmin edeceğiniz üzere çok etkileyici. 1964 senesinden önce 1200 olan köyün nüfusu şimdi sadece 60. Bir hayalet köye dönüşmüşken 26 sene önce uzun yıllar yaşadığı İstanbul'dan doğduğu köye dönen Barbayorgo girişimiyle canlanmaya başlamış. Kendisi önce köy meydanındaki ufak bir Rum tavernasını işletmeye başlamış. Ürettiği ev şarapları Gökçeada'nın ismiyle anılır olmuş. Sonra köyün girişinde çok daha büyük bir alana taşımış tavernasını. Son yıllarda köylerine geri dönen Rumlar çoğalmış. Yazın 400-500 kişiyi buluyor köyün nüfusu. Köy kahvesi artık sürekli dolu. Köyde frappe içebileceğiniz tek yer burası. Ünlü Yunan tatlısı tatlı süt böreğini de mutlaka tatmalısınız. Evet, şimdi Tepeköy'deyiz. Akşam saatleri tavernaya geldik. Tavernadan da yapabilirsek size Yunan müziklerini, Yunan danslarını göstereceğiz. Burası köy meydanı arkadaşlar. Şöyle köy meydanını gösterelim. Öyle ciddiye alacaksın ki yaşamayı. Mesela 70'inde bile zeytin dikeceksin. Öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak. Yani ağır bastığında. Bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman oldu, sevgilim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman oldu, sevgilim dönmüyor. Beni ismiyle acı çeker, agapim gözlerimden yaşları döker. Deniz bile acı çeker, agapim gözlerimden yaşları döker. Benim bu derdim gizli kalmaz sevgilim, figan ile başımdan tutar. Benim bu derdim